sesinize tercüman olan, beni tanıma kulak ver, beni tanıma kulak ver, beni tanıma kulak ver. İç sesinize tercüman var, iç sesinize tercüman var, iç sesinize tercüman olan. Beni tanıma kulak ver, beni tanıma kulak ver, beni tanıma kulak ver. İç ses dağıtlar, iç ses dağıtlar, iç ses dağıtlar, anı Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Pardon. Ay yayını çok zor açtım biliyor musunuz? Takıldı kaldı öyle 2 saat açılmadı. Evet, niye öyle oldu bilmiyorum. Hoş geldiniz. Ben şimdi oraya öylesine bir başlık attım canlı yayını açarken. Spontane açılım yazdım. Sebebi de şu arkadaşlar, ben istiyorum ki sizin istediğiniz bir konuda açılım yapalım. Şimdi o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Siz, hangi konuda açılım istiyorsanız, yazın. Eee, yani sohbet kısmında şimdi yazabilirsiniz. Gözde, Can sizin en fazla, işte, hangisinden hangi soruyu sorduysanız o konuyla ilgili, artık yazar, şunu en çok soruyorlar diye. Ben de o konuda açılım yaparım size. O arada ben şu anki sizin kendi enerjinize bakacağım. Siz orada hangi konuda açılım istiyorsanız onu yazarsınız arkadaşlar. Ona göre bakarız ama ben şu an sizin bir enerjinize bakayım. Siz ne durumdasınız? Onu da görelim. Hadi bakalım. Enerjinizi alalım önce bir. Siz o arada karar verin. Time. Ne oldu? Zamanla ilgili bir problem verdi burada arkadaşlar. Zamandan sıkılanlar var demek arkasından. Durun bakalım nasıl bir enerji. Sıkılmışsınız demek ki. Dönüşüm. Gelen kartlara bakar mısınız ya? Aslında güzel bir dönemdesiniz. Bunu bilin. Bir dakika şöyle. Siz tabii orada açılım konusunu belirleyin. Ben başlığı sonradan atacağım. Şimdi spontane açılım yazdım, girdim arkadaşlar ama sonra şeyi yazacağız oraya, konuyu o zaman yazacağım. Şimdi değil. Evet, şimdi bakalım sizin enerjiniz nasılmış? Enerjiye bakar mısınız? Vakit zamanla başladı enerjide. Şimdi burada çok beklemiş olabilirsiniz. Zamansız bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Ya da zaman hakikaten canınızı sıkıyor olabilir arkadaşlar. Ya da işte ne zaman bitecek dediğiniz sorular olabilir kafanızda, aklınızda. Ondan sonra yani bu zamanla ilgili bir şeyler var arkadaşlar. Enerjisel olarak şu an kolektifte neyi görüyoruz? Zaman, zaman, zaman. Ama şunu da unutmayın. Zaman hani zamansız olan yaratıcının hani yaratıcının ilk yarattığıyla birlikte vakit var olmuş değil mi? Ondan önce zaman diye bir şey yokmuş. Ama ne olmuş? Zamansız olan yaratıcı Yaradanımızın yarattığı ilk kişiyle birlikte, ilk yarattığıyla birlikte vakitte, zamanda var olmuş. Yani aslında zaman bazen iyileştirir de değil mi? Yani bazen işte her şeyi alıp götüren, yaraları iyileştiren de zamandır. Ama burada işte aynı zamanda bu kart bize şunu da söyler. Her şeyin bir vakti olduğunu ve hani beklemek zorunda kalmış olabilirsiniz. Bir şeylerin gerçekleşmesi için hani zaman beklemekten bahsediyor arkadaşlar. Yani eylem yapılmamış hiçbir eylem, ya siz yapmadınız ya hani size gelmeyen bir eylem olabilir. Yani ama üzerinizden akıp geçen bir zamandan bahsediyorsunuz.
Ama burada der ki güneş senin için yeniden doğacaktır. Ama işte dediğim gibi her şey vaktine, vaktini bekliyor. Ve bunun yanı sıra da diyor ki evet, yani sana, zamanla ilgili bir problem yaşıyor olabilirsiniz. Hani, şu an enerjinizde bu zamana çok takılmış da olabilirsiniz ama diyor ki bunun arkasında sana bir lütuf var diyor. Bakın, arkasından lütuf verdi. Çok beklemiş olabilirsiniz. Ne bileyim, yani zamanla ilgili bir problem ama bu zamanın arkasından zaman bize ne dedi? Yani yaraları alıp iyileştiren de bazen zamandır, değil mi? Ondan sonra, yani, burada ben şunu görüyorum, burada bu zamanın, bu beklemenin, hani, yaraları açmak yerine yaraları iyileştiren bir zaman diliminden geçiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ve burada, vuslatla birlikte Ünyen, hani, vuslat, o yeniden, küllerinden yeniden doğmak, bu tabii kişisel olarak sizinle ilgili de, yani, kendinizle ilgili yeniden bir doğuş da olabilir. Küllerinizden yeniden doğmak da olabilir ama bunun yanı sıra, hani, burada, ruhsal birlikteliği anlatan bir partnerin sizinle birlikte yeniden, can bulması da olabilir arkadaşlar. Ama bu durumun sizin için burada zaten kaderselliği veriyor. Lütuf kartı da bakın tam merkezde ne diyor size? Çizilmiş bir kadere inanılması gerektiğini, yaşadığınız, her şeyin, hepsinin bir sebebi ve bağlantısı olduğunu, yani bu durumun da size bir lütuf olduğundan bahsediyor ve der ki gideceğiniz yol sizin için çizilmiştir der ve arkasından gelen, işte, o küllerinden yeniden doğmak ama yine kadersel bir bağlamda ilerlemekten bahsediyor arkadaşlar. Yani çok güzel, çok güzel bir enerjiye girmişsiniz. Bayıldım. Çok güzel. Evet, şimdi, soruya karar verdiniz mi? Hangi konuda? En çok merak edilen konu nedir? Onunla ilgili, eee, şey yapalım, hani, açılımımızı yapalım. Ne demiş? Hemen okuyorum. Gözdecan, üçüncü kişiyle ne durumda ve dolunay sürecinde duygularını soruyorlar. O zaman üçüncü kişiyle ilgili mi diyelim? Ne durumda? Ya da dolunayla ilgili o zaman onu yap, 2 ayrı açılım olur. Hani detaylı olsun istiyorum. O zaman bu akşam şeyi yapalım. 3'üncü kişilerle arası nasıl? Ne durumda? Yarın da dolunayın onun hayatındaki etkilerine bakalım. Okay misiniz? Olur mu böyle? O zaman üçüncü kişilerle hadi bakalım neler oluyor, neler bitiyor deyip sizin güzel enerjilerinizi alıyoruz. Ve şimdi onların enerjisine bir bakalım. Öyle yapalım. Hadi bakalım üçüncü kişileri soralım arkadaşlar. Madem ki istediniz, yani sizin istediğiniz konular olsun diyorum arkadaşlar. O yüzden yoksa ben bir konu başlığı atar gelirim ama istiyorum ki sizin istediğiniz doğrultuda ilerleyelim. O nedenle, size söylüyorum yorumlara lütfen hangi konuda açılım istiyorsanız yazın. Bakın hemen hemen her akşam gelmeye çalışıyorum. En azından sırayla da olsa istediğiniz konuların açılımını yaparım. Evet, o zaman ne diyoruz? Diyoruz ki üçüncü kişilerin enerjisine bir bakalım. Önce üçüncü kişilerin niyeti aldım. Neyse onu alacağım artık. Yapacak bir şey yok. Levent. Üçüncü kişinin enerjisi. Matem, yas dedi arkadaşlar. Bu üç kişinin ve ölüm verdi. Ay. Fena. Üçüncü kişilerin enerjisi çok kötüymüş. Ne diyeyim? Yani. Durun bakalım şimdi şeyden alalım, şu büyük arkanalardan alalım. Büyük büyük konuşsun bizimle. Önemli konu çünkü. Üçüncü kişilerle bakalım durumlar nasıl? Üçüncü kişilerle durum nasıl? Şeytanla başladık. Yıkılan kule geldi. Yalnız hep arka tarafları geliyor, farkında mısınız? Kötü tarafları geliyor. Ay bu üçüncü kişilerin enerjisi benim başımı ağrıtıyor. Neden böyle? Güç ama arka tarafı. Bakın hep tersi geliyor kartların. Bir tek iki kart da geldi.
Hem tersi hem düzü. Şimdi şuraya bir dakika şöyle alalım. Büyücü ve araba kartı. Durun şimdi. Konu heyecanlı gidiyor burada. Ben bunların altına iskambil alacağım. Ay. Bu ne joker? Üsttekini alacağım. Bunu alacağım. Neyse. Evet. Şimdi gelelim. Bunların altına bir de şunlardan alalım. Kırmızıdan alalım. Şeytanın altına pembeyi verdi. Düşes. Ayakkabı. Kumrular. Gri. Emek. Şimdi çok enteresan konular veriyor. Bir tane mühür atayım ben buna, merak ettim. Tuhaf şeyler oluyor çünkü ölçülülük. Ölçülüye bir tane daha alalım. Ne açıldı? Kardeşlik. Ve bir tane daha alacağım. Ay 2 tane geldi. Başarı ve kutsallık. Şöyle koyalım onları da. Evet, şimdi arkadaşlar 3. kişilerin enerjisine baktığımızda neyle başladık? Yasla, matemle başladık arkadaşlar. Matem, yas dedi. Sıkıntılı durumlar, yani enerjisel boyutta iyi değil. Hem de hiç iyi değil. Çünkü burada sıkıntılı bir süreçten geçtiğini de anlatıyor. 3. kişinin enerjisinde umutsuzluk veriyor. Bir kayıptan bahsediyor. Bir de şey diyor çok enteresan bir şekilde, yani hani beni kaybedecek de diyor, ama diyor hani onun kıymetini anlayacakmış kaybedince. Hani kendine de bir çok şey görüyor, yani fark, hani anlatabiliyor muyum? Hani çok yüksek bir şahıs, ne diyeyim, kendilerine hani öyle görüyor. Hani ancak o gidince onun kıymetini anlarmış falan, öyle diyor. Ama dediğim gibi bir korku var. Bu kişinin içerisinde üzüntü var mı? Var arkadaşlar. Sıkıntı var mı? Var. Ama burada bir kayıp yaşama yolunda ilerlediklerini söylüyor. Ama bu durumdan da yine kendine pay çıkarıyor. Ha diyor, bunun sebebi de diyor haset, kıskançlık. Bakın burada hani haset ve kıskançlık enerjisinin de çalıştırıldığını söylüyor. Ondan sonra hani başkaları onu kıskanıyormuş, ediyormuş, hani göze nazara mı geliyorum diyor. Ne diyor acaba bu? Arkadaşlar, yani çok enteresan, ego tavan bu kişide, kimse artık. Yani diyor beni kaybettiği zaman diyor, ama burada arkadaşlar kaybettiği zaman falan diyor, ama bu iş hani zamanı kalmamış bunun ya. Burada kayıp var yani. İstediği kadar hani öyle söylesin. Yani o istediği kadar hani öyle ya da böyle desin, burada bir kayıptan bahsediyor. Yani bir yıkımdan bahsediyor. Çünkü ölüm gelmiş, bir sondan bahsediyor. Yani enerjisel olarak hani enerjilerin artık bittiğini, o güzel enerjilerin aralarında bittiğini. Çünkü nasıl başlamış olay? Çok farklı başlamış onlarda. Hani çok pes pembe görmüşler durumu. Ama şimdi yani bir sonun haberini veriyor. Artık bu durumun sona ereceğini ve artık yeni bir hayata geçeceğinden bahsediyor. Üçüncü kişinin yeni bir hayata geçeceğinden bahsediyor, ama aralarındaki durum bitik arkadaşlar bunların. Kim ne derse desin, durum böyle yani. Ama şimdi gelelim devamına. Enerjisel boyutta böyle dedik, ama bu kişi diyor ki, şimdi orada farklı şeyler de iddia ediyor. Hani ilk başlarken çok iyi olabilir çünkü toz pembe görülmüş. Hani pembe bulutlardan bahsediyor çünkü. Ee, Aralarındaki enerji ilk başlarda o pembe bulutlardan bahsediyor. Gayet iyiymiş arkadaşlar. Ondan sonra uyumdan bahsediyor, ahenkten bahsediyor.
Ondan sonra, kendisini çok masum göstermiş zaten bu kişi. Yaşça küçük olabilir. Onu söylüyor çünkü, hani, genç olarak anlatıyor ya da aklınızdaki kişiden mi genç? Yani, öyle bir durum söz konusu olabilir. Kendini öyle anlatıyor çünkü, hani, çok masum ya da, işte, bu kişiden daha gencim ben, daha güzelim, işte, daha şeyim, ben bir aşk insanıyım. Ondan sonra kendini öyle görüyor ama bu ilişkinin içerisine de sanki şey için girmiş, yani, kendini daha güvende hissetme duygusu, daha huzurlu hissetme duygusu. Ondan sonra ama diyor ki ben çok fazla fedakârlık ve emek verdim diyor. Bu durumla ilgili ya arkadaşlar bu kişi, bu üçüncü kişi dediğimiz kişi, yani, bu aklınızdaki kişiyi, hani, niyeti evliliğe doğru götürmek ya da evlilik, yani, kafasından geçen, düşünce evlilik. Çünkü bakın burada şartların olgunlaşmasından bahsediyor. Her şey uygun, hani, duruma geldikten sonra diyor ama neymiş amacı? Hani, evlilik ya da, işte, aynı çatı altında yaşamak ya da, işte, birliktelik, amaç olarak veriyor ama arkasından hemen neyi verdi? Hemen enerjiler arkadaşlar, zaten, hani, normal yolla ilerlememiş olabilir bu süreç. Onu söylüyor. Biraz farklı yollara başvurmuş olabilir üçüncü kişi. Mesela, hani, böyle şeylerden yardım almış olabilir, o kötü enerjilerden yardım almış olabilir ama kişi bu durumu diyor eğer elde ettiyse arkadaşlar şey veriyor, arkasından zaten hemen bir, geri çekilme veriyor ama şu anki şeyde de hareketsizlik var arkadaşlar. Yani, hani, o pespembe başlayan durum artık, hani, gıpgri olmuş. Ondan sonra hareketsizlik ve yavaşlıktan bahsediyor. Artık ortak noktada buluşmalarının mümkün olmadığından bahsediyor. Sürekli başa sardıklarını, aynı şeyleri tekrar tekrar, eee, yaşadıklarını, yani, sürekli taraflardan birisinin hep bir böyle daha baskın olduğunu. Ya, burada şöyle bir durum söz konusu. Şimdi eril taraf, tamam mı? Cinsiyet olarak erkek, tamam mı? Cinsiyet olarak, erkek olan kişi daha baskın görünüyor arkadaşlar. Şimdi, bu üçüncü kişi açılımı olduğu için şimdi detay vereceğim. Beyler de dinliyor ya. Beyler için de şunu söylemek istiyorum. Yani üçüncü kişi de, sizin için de, hani, yani aklınızdaki kişi değil de karşı taraftaki kişi daha baskın. Anlatabildim mi? Kızlar sizin için de, sizinki baskın, erkek olan taraf baskın. Yani bir türlü ortak noktada buluşamıyorlar. Ondan sonra her ilişkileri ya da, işte, aralarındaki durum her neyse sürekli başa sarıyor. Tekrar tekrar aynı şeyleri yaşayıp duruyorlar arkadaşlar. Ama hep, taraflardan dediğim gibi birisi daha baskın, veriyor. Ama şimdi burada asıl konu şu arkadaşlar, bu ilişki, yani, şimdi siz şey diyeceksiniz ama burada bitik bir ilişki var ya da, işte, üçüncü kişi kimse bu kişi, burada bitik bir durum söz konusu. Aslında aradaki tüm ipler, bağlar neyse hepsi kopmuş durumda. Yani ya uzatmaları oynuyorlar ya bu olayı bitirdiler arkadaşlar. Çünkü hata diyor, hata veriyor. Yani ilk kart error'la vererek başladı. Anlatabiliyor muyum? Yani hata. Yanlış bir yola girdim, tamam mı? Hatalı. Ondan sonra, bu kişi, yani sizinki, kızlar sizin için söylüyorum özellikle, yani tutkularıyla, hareket etmiş olabilir. Tutkularının peşinden gitmiş olabilir ve bu nedenle de aldandığını, aldatıldığını, ondan sonra hatta sürekli kendisini ve gücünü kanıtlamak zorunda kaldığını, ondan sonra karşısındaki kişi evet, etkilemiş, hani, ona tutku duymasını mı sağlamış? Anlatabiliyor muyum? Ama burada olumsuz birtakım enerjilerin devreye girdiğini maalesef söylemek istiyorum arkadaşlar. Olumsuz enerjilerin etkisiyle demek ki karşısına nasıl bir afet mi göründü, nasıl bir şey göründüyse ama yok yani. Evet, eee, yani yok. Şu an, bir şeyler ortaya çıkıyor yani. Artık gözle görülüyor bazı şeyler, daha önce göremedikleri.
artık görünüyor ve burada neyi veriyor? Birbirlerine güvenmedikleri bir durum söz konusu. İki tarafın da birbirine güvenmediğini ama burada tabii ki dışarıdan gelen birtakım etkiler var mı? Varmış. Aklınızdaki kişiye, hani, o olumsuz etkilerden bahsediyor, gizli güçlerden bahsediyor ya da, işte, bu sihir gibi olaylardan bahsediyor arkadaşlar. Bunun etkisinde kalmış olabileceğini ve bu durumun da, aslında hastalıklı bir durum olarak veriyor ama, işte, bu ilişkide üçüncü kişiyle arasındaki durumda da, neyi veriyor? Direkt, hastalıklı bir ilişkiyi veriyor. Yani bu üçüncü kişi bu durumu, hani, evet, bu tür etkilere başvurmuş, hatta, kişinin arka tarafta bir şeyleri yakıp yıkmasına dahi sebep olmuş olabilir ama, hani, hep o kendi açısından bakıyor her şeye arkadaşlar. Yani onun için faydalı olan her şey faydalı. Yani onu mutlu edecek her şey, yani her yol mübah bu kişiye. Öyle, çok, dışarıya hatta şöyle bir durum söz konusu burada. Yani, bu üçüncü kişi, her kimse, dışarıdan bakıldığında, hani, şey görünebilir insanlara, hani, çok, işte, mütevazi birisi ya da, asla, işte, öyle şeyler yapmaz gibi, bir profil çiziyor olabilir ama öyle değil. Yani, içi sizi, dışı bizi yakar dermişiz. Öyle değil yani. Farklı bir enerjide, bunalımda olan birisi. Ondan sonra hatta kendi hayatında bugüne kadar doğru düzgün bir denge oluşturamamış. Kendi hayatındaki kontrolü hiçbir zaman, yani o direksiyonu, kendi hayatının direksiyonu kendi elinde tutamamış arkadaşlar bu kişi. Hep böyle ihtiraslarının esiri olmuş, ona engel olamamış. Ama aynı zamanda da, egosu ön planda. Bir de şöyle bir şey var, zaten hep arayış içindeymiş ki bu. Yani, sizinkine kancayı takmış demek ki. Ne diyeyim yani, böylesine de ne denir bilemedim. Yani, zaten hep bir arayış içindeymiş ki o olmazsa bu olur yani ama aradığı kriterler, işte, sizinki de sazan gibi düşmüş demek ki. Yani zayıf halkayı oynamış burada. Ondan sonra, şu anda da ne diyor? Umutsuz hissediyor. Ondan sonra ya, bir de şey var, o istediği şeyi alamıyor. Biraz da orada bir problem var. Yani, istediği, hani, istekleri var sonuçta bu kişinin, üçüncü kişinin istekleri, ama daha çok, hani, böyle dünyevi şeyler istiyor olabilir arkadaşlar. O nedenle bu dünyevi, durumları elde edememiş olabilir. Ya da istediği kadar elde edememiş olabilir. O nedenle de burada farklı arayışlar içerisine tekrar girmiş bir üçüncü kişi var. Ha, burada bir de hırs da var arkadaşlar. Hırs yapmış, hani, sanki benim dediğim olacak ya da ben bu kişiyi, hani, bırakmam, hani, elimde olsun mu? Yani, bir şekil ya bir tarafta dursun mu? Artık nasıl olsa her türlü bunu idare edecek bence bu ya. Ay, bu çok sıkıntılı birisi. Başıma ağrı girdi yemin ederim. Bu nasıl bir şey? Yani, aslında yıkımdan da çekinmiyor. Yani, biterse bitsin. Hani, çok da umrunda değil aslında ama isteklerini hani, elde etsin o. Önemli olan onun için o. Ama burada bunların arasında bir, yıkım veriyor arkadaşlar. Burada şimdi bu kişi kendini çok farklı göstermiş. Bakın, çok masum göstermiş bir kere. Çok masum göstermiş ve bu durumu, işte, bir ilişki olabilir, işte, nişanlılık olabilir, ne bileyim, yani, evlilik olabilir. Yani, o tarafa doğru evrilmesine sebep olmuş ama bu, evrilmeyi, hani, bu, kendi tarafına çekerken bu durumu arkada yakıp yıktıkları var, bunların. Yani, arkada evet, yıkılan durumlar var. Sıkıntılı durumlar var arkadaşlar. Yani masum değil bu kişi. Asla, asla masum değil ve her şeyi de bile bile yapmış. Yani ne yaptıysa bile bile yapmış. Şimdi de diyor ki birtakım fırsatları kaçırdığını, ondan sonra artık çaresizlik, stres, umutsuzluk, ondan sonra, mutlu olamıyorlar arkadaşlar. Yani o mutluluğu, elde etmek için birtakım güçlüklerden bahsediyor burada, zorluklardan bahsediyor. Yani istediği mutluluğu, o istediği, durumu, bulamıyor ama bakın şimdi, burada görüyorsunuz değil mi? Bakın aslan ama tersi geldi. Altına neyi attı? Karo yediği. Neyle birleştiriyor burada? Ne diyor? Diyor ki ekonomik durumu anlatıyor. Burada da neyi elde edememişti? Tersi geldi. Edemedi ya o gücü elde, öyle düşünün. Gücü elde edemedi ama neyle ilgili veriyor burada?
Yine diyor ki ekonomik durumlarla diyor veya işte, s yani bu nedenle şeyi elde edemiyor arkadaşlar. Yani paraya biraz sanki dayanıyor ya da ekonomik duruma mı dayanıyor? Mutlu sonla bitmesi sorunların biraz sıkıntılı. Neden? Çünkü altına da dedi ki şartların olgunlaşması gerekiyor. Şartlar olgunlaşmıyor bir türlü çünkü, burada bozulan enerjileri anlatıyor ve sonunda genel enerji olarak ölümü verdi. Yani bir bitişi verdi. Yani, burada birtakım korkuları var. Ondan sonra, zayıf bir karaktere sahip olduğunu söylüyor zaten. Şu kartın arka yüzünün gelmesi direkt zaten söyledi bize. Bu kişi dedi zayıf bir karaktere sahip. Anlatabiliyor muyum? Yani para hırsına çok fazla kapıldığını bu da söylüyor, bu da söylüyor. Bakın ve burada da ne diyor? Şartları bu konu üzerinde şartları olgunlaştırmaya çalışıyor ama işte burada olmuyor bazı şeyler. Evet. Odaklanamadığından bahsediyor. Üçüncü kişinin tabii, ya, işte, bu ilişkiye ya da bu duruma odaklanamadığını. Ya, zayıf bir karakter olarak veriyor. Ahlaki değerleri zayıflığından bahsediyor. Manevi değerlere karşı oldukça kayıtsız olduğunu ya da, işte, umursamaz olduğunu ama dışarıya öyle görünmüyor arkadaşlar. Dışarıya tamamen şey, 10 numara olarak görünüyor. Yani dışarıdan onu görenler, hani, manevi olarak da çok yüksek bir ruh olarak görüyor olabilir bu kişiyi. Çünkü kendisini öyle tanıtıyor ya da öyle göstermeye çalışıyor. Evet. Burada, zaten diyor ki ben bunu, hani, yola getirebileceğini, bir şekilde bu durumu düzeltebileceğini, kontrol altına alabileceğini söylüyor ama bakın şimdi burada da, hani, düz yüzü geldi ya bakın aslanın şimdi görüyor musunuz ya? Göstereceğim. Bakın şimdi burada aslanın arka yüzü gelmişken burada da ön yüzü ve yan yana geldi. Ama altına attığı at gidişlere bakın. Maça ası. Gördünüz mü? Hani, diyor bunları değiştirebilecek, hani, gücü elde edebilecekken orada maçı aslıyla neyi verdi? "No, no, no." dedi. Şanssızlıkları anlattı. Ondan sonra hatta bu kart bazen ölümü anlatır, bitişi anlatır, ikinci bir ölüm veriyor. Anlatabildim mi? Yani ölümü, mutsuz sonu anlatıyor arkadaşlar. Yani o evet, bu durumu düzeltmeye çalışırken merkezine bitişi veriyor. Her ne kadar o dese de işte kumrular gibi olacağız, şöyle olacak, böyle olacak, ben bu durumu halledeceğim dese de burada bir bitişle yine her merkeze şeyi veriyor yalnız bir bitiş, bir sonlanma veriyor arkadaşlar. Yok araları iyi değil. Sebep, bakın burada evet, bir takım çalışmalar yapıyor. Anlatabildim mi? Bir takım çalışmalar yapıyor. O olumsuz enerjileri, bir şeyleri devreye sokuyor arkadaşlar. Her neyse ne yaparsa yapsın. Olmuyor bakın. Olmuyor. Ne der burada? Ne der? Burada da der ki zıtlıktan bahseder. Tamam mı? Engellerden bahseder. Ondan sonra sahteliklerden bahseder arkadaşlar. Ondan sonra bazen de işte negatif ve depresif kişileri anlatır. Yani kişinin biraz negatif, depresif bir kişi olduğu neden böyle? Çünkü bağlandığı kart nereye geliyor? Bakın griye geliyor. Yani enerjinin o kişinin depresifliği, ondan sonra o kişinin negatifliği, ondan sonra neye verdi, neye yolu çıktı, ilerledi, ilerledi, geldi o gri bulutlara. Ay söyleyemedim bir türlü. Yani, enerjileri kötü arkadaşlar. Yani oldukça, sıkıntılı bir durum veriyor üçüncü kişi de. Hareketsiz diyorum ya gri bulutlar. Zaten yani, eee, bir araya gelmeleri, ortak noktada buluşmalarının mümkün olmadığından bahsediyor. Evet, mücadele ediyor, çaba sarf ediyor. Mücadelesi de ne? İşte o tür yollar arkadaşlar. Başka yollarda ulaşarak bir şeyler yapmaya çalışıyor olabilir. Ama, öyle bir döngünün içerisine girmiş ki burada sanki sistem bu kişiyi engelliyor. Yani, yani bir şeyler yapmaya çalışsa da olmuyor. Hep engel atıyor arkadaşlar. Yani boşu boşuna koşturuyor ya da boşu boşuna mı uğraşıyor? Olmuyor yani istediği kadar, çaba sarf etsin, ne yaparsa yapsın olmuyor. Yani, parası da boşuna gidiyor dermişim. Sonuçta bedava yapmıyorlar onu ne yapıyorlarsa. Olmuyor yani. Ondan sonra, burada şimdi, ımm evet, mücadele ediyor. Çok fazla bu konuda emek veriyor da emek verdiği kişi, şey olabilir,
Hani böyle saçlarına beyazlar çıkmaya başlamış olabilir ya da gri saçlı olabilir. Ne bileyim hani böyle açık renk saçlı olabilir. Ondan sonra otorite sahibi olabilir ya da bir statü sahibi olabilir ya da böyle bir etkiye sahip bir kişi olabilir. Bu kişi için uğraşıyor ve bu statüden hani etkileniyor demek ya da bunu mu elde etmek istiyor? Bunun için emek veriyor ama olmuyor. Yani olmuyor arkadaşlar. Başaramıyor yani. Sistem. Yani yaptığı şey neyse, neyle uğraşıyorsa boşa uğraşıyor. Evet, şanssız beraberliklerden bahsediyor burada. Yani bir kırılmadan bahsediyor. Kontrol edemediği bir ilişkiden bahsediyor. Yönetemiyorlar arkadaşlar. Yönetemiyorlar. Hani belki siz şimdi çok merak ediyorsunuzdur. Ay işte şöyleler mi, böyleler mi? Burada ne diyor biliyor musunuz? Hani eee artık, hani, ilişki değil onların arasındaki, hani, nasıl anlatabilirim bunu? İlişki değil de, hani, öyle partner gibi değiller. Nasıl? Bir evin aynı evin içindelerse de, hani, 2 arkadaş mı diyeyim? Yani öyle arkadaş bile değil, hani. Birbirleriyle çok ilgileri olmayan 2 insan. Öyle diyeyim. O şekilde veriyor ama bunun da tabii ki durup dururken olmadığını diyorum ya sistemden müdahale var bunlara. Çünkü bu kişi çok fazla benim gördüğüm bir takım şeylerle uğraşmış olabilir. İşte şeytanla uğraşırsa, artık o şeyi alır önüne yani. İyi bir durum değil çünkü, tövbe etmesi gerektiğini zaten söylüyor burada. Yani hayatıyla ilgili bir başarı elde etmesi için bu kişinin bir kere tövbe etmesi gerekiyor. Tövbe veriyor çünkü. Evet. Hayatında uyum istiyorsa, sakinleşme istiyorsa. Çünkü burada bir çağrı var, bir imdat var arkadaşlar. Yani bir imdat var, bir çağrı var. Uzlaşma isteği var, sükunetlik isteği var. Kurtarma, kurtarılmak. Bunlardan bahsederken neyi veriyor burada? Diyor ki önce bir tövbe et sen hele bir diyor. Yani bir düşün diyor. Yani ama kısır bir döngünün içine girmiş üçüncü kişi. Evet. Aldık kabul ettik arkadaşlar ve mühürledik gitti. Yani böyle şey Allah acımamış. Ben mi acıyacağım? Mühürleyin gitsin ya. Baksana neler yapıyor. Mühürleyin gitsin. Beter olsunlar. Boş verin. Aldık kabul ettik. Bu kadar. Net. Şimdi sizinkinin açısından bakayım. Bu şimdi üçüncü kişinin açısından ilişkiydi. Tamam mı? Şimdi kartları toparlayalım. Bir de sizinkinin açısından da bir bakalım yani. Öyle tek olmaz. Evet, iki taraflı bakacağız. Şimdi haydi o zaman kartları şunları da alalım. Evet. Bakalım ne verecek bize. Bir de sizinki aklınızdaki kişi açısından bakalım bu üçüncü kişiyle arasındaki ilişki ne durumda? Enerjisi nasıl? Hadi bakalım. Divine Gift. Tabii başlarken bir Divine Gift. Ay bir koyamadım şunu şuraya ya. Sonra şu çıktı. Aa gene ölüm. Bu ne be ölüm gelmiş ki bunlara. Bu sefer böyle alacağım. Göç. Ölüm ve göç. Ölümün arkasından yer değiştirme. Göç veriyor işte. Yani. Şimdi arka yüzü. Bakın. Yıkılan kule. Asılan adam. Ama arka yine kötü tarafı. Of adalet. Ay bir tane bunu görünce şaşırdım. Korktum. Muhteşem. Bakın başlarken Aziz'in o kötü olanıyla başladık. Bitiş de yine Aziz'in bu sefer ön yüzü. Ama neyden
Bakın neyden sonra? Adalet, adalet geliyor, merak etmeyin. Geliyor yani, geliyor, gelmekte olan. Bakalım bir de onun açısından. Kırmızıdan alalım ona da ya. Kırmızı mı almıştık? Ay unuttum, neydi öbürüydü. Şurada. Aldık. Yok bu. Sarımsak, sözleşme, iyileştir. Biliyor musun? Müdahale var, müdahale. Müdahale var. Ve ayakkabı yine. Bir göç söz konusu. Müdahale var arkadaşlar. Peki. Ay ne düştü? Kutsal kadın. İki tane daha. Papyrus ve yine ölüm. Ay ne çok ölüm geldi. Kaçıncı ölüm kartı bu? Yani. Evet. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar. Şimdi ne dedi bu? İlk başta bir bereket hani olarak başladı. Bu nedir bereket arkadaşlar? Hani beklentiyi de anlatır. Mesela aklınızdaki kişi belki bu kişiyle evet bir yuva kurmak istemiş olabilir. Çoluk çocuk sahibi olmak istemiş olabilir. Ya da orada çoluğu çocuğu vardır. Hani onu bir bereket olarak görmüş olabilir gibi gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani yani onu o tarafa çeken böyle bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Diyorum yani evlilik olabilir, işte evlenip çoluk çocuk hani orayı bir bereketli görmüş, anlatabiliyor muyum? Hani daha hayatına bu bereketin geleceğini söylüyor orada ama gelmiş mi? Arkasından ölümü çaktı orada yani. Bereketin arkasından da ölümün gelmesi. Yani direkt ölüm dedi ve arkasından göç. Öğreneceğini öğren diyor yani sizinkine. Yani buradan derslerini al. Yani şimdi ölüm biliyorsunuz ki bir bitiş, bir son arkadaşlar. Artık yani bu durum neyse o beklentisi. Hani bereket bekliyordu ya artık ne bekliyorsa çocuk mu bekliyor, yuva mı bekliyor, ne bekliyorsa. Hayatıyla ilgili ne bekliyorsa burada güm diye çaktı. Yani ölüm geldi oturdu. Yani diyor ki olmayacak. Senin için ben diyor sistemin hani başka bir hayat planladığından bahsediyor. Bu hayatın ona daha iyi, daha güzel geleceğinden bahsediyor arkadaşlar ama burada şimdi ne verdi? Bir göç verdi. Her şeyi diyor geride bırakıp gideceksin. Bakın göç. Her şeyi geride bırakıp gideceğini, yani şu an içinde bulunduğu durumu terk edeceğini söylüyor. Yani her ne kadar diyor senin için diyor bu durumu bırakmak diyor zor olsa da diyor gitmek gerekiyor diyor. Yani onun için gitmek zorundasın diyor. Olduğun durumdan çıkmak zorundasın diyor arkadaşlar. Yani gitmek zorundasın. Bu kadar göç veriyor arkadaşlar, göç. Arkasından bakın şimdi dedim ya 2 kartla Azize ile başlayıp Azize ile bitirdik. Burada yani şunu da anlatmak istiyor bize burada. Şimdi bu ilişkide sizin bu hani partnerinizle ilişkide sizin partnerinizin karmaları daha çok şeyden hani yani beyler bu sizin için de öyle. Kadın, yani kadını anlatan bir durum söz konusu. Yani bu
bir partner olabileceği gibi bir anne de olabilir. Anneyle ilgili bir durum ya da eşle ilgili bir durum. Yani kadınlarla ilgili bir karma elde etmiş olabilir bu kişi. Ay, pardon, bir yudum su içeyim. Ay. Çok affedersiniz. İşte o yüzden gündüz diyorum açılım yapmayayım. Daha çok böyle oruç açıldıktan sonra rahat rahat suyumuzu da içebiliyoruz. Sonra arkadaşlar, yani bu konuda bir karma ya işaret ediyor burada maalesef. Hani kadınlarla ilgili. Bir durum söz konusu. Şimdi bu kişi maalesef haklınız yani bu kişi arkadaşlar böyle yani bozulma yönünde bir değişim göstermiş. Hani hep duygularla ilgili diyorum ya karmalar oradan geliyor. Hani duygularıyla ilgili bozulma, işte diyorum ya o kadınlarla ilgili bir takım karmalar, ondan sonra, kendini beğenme var burada, kibir var, onda ama bir türlü, hani, bir de aynı zamanda yani kendi gerçek duygularının da farkına varamıyor. O kadar çok başka şeylere odaklanıyor ki ya da, bu nedenle, kendi gerçek duygularının ya da kendisiyle ilgili kendi gerçek isteklerinin farkına varamıyor arkadaşlar. Yani gerçeklikle arasındaki o bağ kopmuş bu kişinin. Yani o nedenle de, hani, gerçekle şeyi karıştırıyor. Bu sıralar giyimine kuşamına çok fazla düşmüş olabilir. Böyle yeni yeni ciciler alıp giymeye çalışıyor olabilir. Kendini iyi hissetmeye çalışıyor olabilir. Birtakım takılar görebilirsiniz bu kişinin üzerinde. Hatta, yani, beyler için de, yani, kızlar size söylüyorum, hani, aklınızdaki kişi için de bu, söz konusu olabilir. Yani, elinde, kolunda, boynunda bir şeyler görebilirsiniz. Yani, birtakım şeylere düşmüş ama bir yandan da kendini şey yapıyor, emm koruma altına almaya çalışıyor. O da bir şeylerle uğraşıyor burada. Yani bir yerlere gidiyor olabilir, şifa için, bir şeyler, yapıyor olabilir ya da boynunda bir dua taşıyor olabilir. Bir şeyler var arkadaşlar. Yani ama, bu üçüncü kişiyle, arasında ani bir şekilde bir yıkım veriyor arkadaşlar. Her ne olursa olsun diyor, burada, işte, boşanma olabilir, ayrılık olabilir, terk edilme olabilir. Zaten sevgisizlik var. Hani, bu ilişkinin içerisinde sevgi yok, yani. Ondan sonra, o nedenle de burada bir, durgunluk söz konusu. Hiçbir şekilde zaten fedakârlık yapmayacağı üzerine konuşuyor. Kendi, egosu üzerine zaten her zaman o şekilde yoğunlaşmış ve şu an daha da bir kendi egosuna yoğunlaşmış ama hayatında bir tıkanıklık söz konusu. Ondan sonra ama yine de kendisini, hani, kurban edilmiş gibi hep kendini haklı görüyor ya. Çok enteresan değil mi sizce de? Hep kendini haklı görüyor. Ama burada bir kadından bahsediyor arkadaşlar. Bu kadın ya kızlar, beyler, siz 2 taraf için de aynı şey. Burada bir kadın var, tamam mı? Bu kadın dul bir kadın olabilir, boşanmış bir kadın olabilir. Ondan sonra ama, bu kadın, onun üzerinde etkili bir kadın olduğunu söylüyor. Yani ona, gerçekten onun üzerinde bir etkisi olan bir kadın. Hatta aşktan, gerçek sevgiden bahsediyor bu kişiyle ilgili. Yani, yani gerçekten, hani, sevdiği, yani gerçek bir bağ var aslında aralarında o kişiyle. Ama bu üçüncü kişi değil o yani. Onu söyleyeyim de. Yani o değil. Başka birisinden bahsediyor. Gerçek bir bağ varmış aralarında. Onu söylüyor. Ondan sonra burada arkadaşlar aklınızdaki kişi, bir ihanetten bahsediyor. Bu ihanet, yani o yapılmış da olabilir, kendisi ihanet etmiş de olabilir ama burada bir ihanet söz konusu, bir aldatılma söz konusu. Ondan sonra ama çok fazla yani, 2 taraf yani hani, kendini aşk insanı olarak görüyor olabilir ama öyle değil işte, işin rengi öyle değil. Yani o da, birçok o karmaya sebep oluyor olabilir bu kişinin hayatında. Hep böyle başarı elde etmek istiyor ama ilişkilerde şeyi var, yani problem var bu kişinin.
Sadece bu kişiyle değil, yani gelmiş geçmiş hayatında ne diyeyim artık, hani ilişkilerle ilgili zaten hep bir problem var arkadaşlar. Sürmeyen ilişkilerden bahsediyor hep. Yani sürekli ölüm, kaç tane ölüm kartı var ve burada aslında bir kişiden bahsediyor. O kişiyle ilgili evet gerçekten bir, ruhsal bağlantısı olduğu bir kişi ama o şu an, hani, o yanındaki kişi ya da, işte, bakıyoruz ya üçüncü kişi, o üçüncü kişi o değil o. Değil o. Zaten onunla bir bitiş aşamasında bu kişi. Ama, eee, yani, burada hedefini şaşırdığını söylüyor. Yani, yapmak istediğinden farklı bir, davranış ya da, işte, yapmak istediğinden farklı şeyler yapmış. Ondan sonra bu da onun hayatına zarar vermiş. Ondan sonra yanlış ellerde ya da yanlış yerlerde ya da yanlış bir zamanda yaşıyorum ya da yanlış ellerde, yanlış yerlerde yaşıyorum diyor arkadaşlar. Yani, biraz sıkıntılı yani. Strateji, hep full strateji bu kişi ya. Hep yani sürekli stratejiden bahsediyor. Her yaptığı şeyde bir ya çok akıllı görüyor kendisini. Çok zeki görüyor. O nedenle de sürekli hani sanki yaptığı her şeyi bir takım hani planlı programlı yapar. İşte stratejilerle yaparmış. Bundan bahsediyor. Ama öyle değil ki her şey de stratejiyle olmaz yani. Ama dediğim gibi burada düşman bakın şimdi. Birisinden evet, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Burada birisinden bahsediyor ama bu kişiyle de düşmanlaşmış olabilir, yani, ya da onun ona düşman, olmuş olabileceğini söylüyor ama burada yine iyileştirici güçler devrede. Sarımsak da tam altına geldi zaten. Yani iyileştirici güçlerin devreye girdiğini, kötü güçlerden, kötü insanlardan bir şekilde korunduğunu söylüyor. Hatta o acıları, sıkıntıları, o olumsuz durumları, hani, çekip aldığını ama, kötü bir süreçten geçiyor bu kişi ama bu süreçten de diyor yara almadan, kurtulacağını söylüyor. Şartların olgunlaşması zaten söz konusu diyor burada. Şartlar olgunlaştıktan sonra, bu durumdan, işte, yara almadan aslında kurtulacakmış ya. Ama arkadaşlar, yani, kişinin bakıyorsunuz, eee, yani, sıkıntılı ya. Şimdi, yani, bir mücadele içerisinde şu an bu kişi ile bir mücadele var ama, bunlar sürekli zaten gelgitler yaşanmış arkadaşlar. Bakın, araba kartını da göstereceğim size burada. Şimdi araba kartına bakın. Bu, hani, bu olumsuz olan, kötü olan geldi. Atın biri bir tarafa doğru gitmeye çalışıyor. Bakın biri bir tarafa, öbür tarafta suratına bakın ne hâl almış. Omzundaki aya bakın. Yani sıkıntılı bir süreç. Ondan sonra, burada mutluluk ve başarı elde etmek isterken bu durumu elde edemiyor ama burada karması var. O yüzden elde edemiyor. Bu kişinin çok karması var. Yani ama karmanın çoğu kadınlarla ilgili ya da kadınlardan geliyor arkadaşlar. O nedenle de, yani o mutluluğu, o başarıyı elde edemediğini, hayatında birtakım, iyi yönde evet değişimler olacak arkadaşlar. Yeni projelerden bahsediyor. Şu an hayatında, işte, yeni projeler, olduğunu, başlamak için aslında doğru bir zaman olduğunu ama birtakım yine de, tamamlayamadığı eksik bir şeyler var. Yani onu da tamamlamak istiyor ama tamamlayamıyor. Yalnız burada şöyle bir, diyorum ya, ruhsal bağlantıda olduğu, birisi var. Burada arkadaşlar, hani, diyorum ya, dul olabilir, ayrılmış olabilir ya da siz bu kişiyle birlikteydiniz, ayrıldınız. Yani o olabilir. Eee, Ama ruhsal bağlantıyı veriyor yani. Kesinlikle birbirinizi hissettiğinizi. Bir şeyleri yaşıyor ama yaşarken de, bu durumu bu kişiye bağlıyor. Bu kişinin, hani, belki, hani, ahı tuttu ya da bedduası mı tuttu diyor. Ama para konusunda sanki böyle yine bir, rahatlama yaşamış bu kişi. Bu rahatlamadan dolayı da zaten yine bir şaşırmış. Ya, çok kolay yönünü ve yolunu şaşırabiliyor. Ama ruhsal bağlantı var arkadaşlar. Hatta "Kâlü belâdan" diyor, anlaşmalar verildi, uzlaşmalar sağlandı. Yani, ve bunun sonucunda da diyor, hani, ona göre,
bir takım işaretler aldığını da söylüyor. Ve sizin bu geride kalan kişi, aslında gerçek bir dost olarak yaklaşmışsınız ama adalet işte çalışıyor arkadaşlar. Yani o unutsa bile işte sistem unutmuyor, Allah unutmuyor, her şeyi gören bilen var. O onu unutmuş aslında. Ya ama sağlığına kavuşacak yani bu durum orada bir iyileşme söz konusu olacak arkadaşlar. Evet, çünkü burada bir, onun duygusal hayatına yönelik çok büyük bir, olay olacak diyor. Bu olay da diyor onun değişimine sebep olacak, iyileşmesine sebep olacak diyor ve ondan sonra işte, eee, problemlere çözümler bulunacak, sakinlik gelecek ama rüyalarında işte şu an rüyaları bile karışık bu kişinin. Ondan sonra daha, hani, bilge, daha zeki birisi olacak. Her ne kadar o şimdi kendini çok bilge görse de değil. Değil yani. Ondan sonra, ve sonra tabii hep bu ekonomik durumlara odaklanmış ama o da, yükselişte, ekonomik durumu yükselişte arkadaşlar bu kişinin. Sonra, 3'üncü kişiyle arkadaşlar bitiş, bitiş. Ama bu kişi diyorum ya kendisini çok, farklı, hissettirmiş başlarda, işte, çok, hani, nasıl diyebilirim bunu? Kendini çok, hani, muhteşem diyeyim, yani, harika bir kadın olarak ya da erkek olarak göstermiş olabilir ama, öyle değil. Şimdi arkadaşlar burada, birtakım sırlardan bahsediyor ama. Sırlar var. Evet, sırlar var. Yani, 3'üncü kişiyle ilgili onun aklında bilemediği bir şeyler var. Esrarlı bir takım olaylar var, sırlar var arkadaşlar. Yani, o nedenle de bir sessizlik olabilir şu an. Bir, sessizlik enerjisinde olabilir ama, o kişiyle ilgili bir, tereddüt ettiği çok fazla durum var bu kişiyle ilgili. Bu kişiyle tabii ki evlenmiş de olabilir ya da, işte, diyorum ya, aynı çatı altında da yaşıyor olabilir ya da, bir anlaşma, bir imzalar atılmış da olabilir aralarında ama bitiş veriyor arkadaşlar ya. Her ne yaparsa yapsın ölüm geliyor yani bunların arasına. Gelmiş hatta, ne geliyorsa geldi. Öyle de oldu. Yani ölüm geliyor. Yok bitiş veriyor yani ne yaparsan yap olmuyor. I arkadaşlar. Yine bir bitiş, yine bir hüsran ama işte karmaları bakın ne diyorum bu kişinin çok karmaları var ve son dedi bitiş dedi bakın kaç tane ölüm kartı geldi ve moralmen de hiç iyi olmadığını söyledi. Yani bir yıkımdan bahsetti, bir bitişten bahsetti. Yani durum böyle arkadaşlar. Biz de ne diyoruz aldık kabul ettik onun hayatına. Kendi hayatımıza değil tabii ki böyle bir şeyi kendi hayatımıza alıp kabul etmiyoruz. Onun hayatına, onun adına alıyoruz, kabul ediyoruz ve onun hayatına gönderiyoruz. Ona veriyoruz. 3'üncü kişiyle onun hayatına mühürlüyoruz. Ve öyle de oldu diyoruz. Evet arkadaşlar, 3'üncü kişilerle durumlar böyleymiş. Şu kartları da alalım. O zaman bir açılımımızı daha bitirmiş oluyoruz. Ölüm de ölüm dedi kartlar. Şimdi sizin için bir kart çekmek istiyorum da sizinle o için yalnız konuşmama bakar mısın? Onun için. Hadi bakalım. Size gelsin burada sizinle onun arasında dileğinizi tutun ne istiyorsanız hani gelecekle ilgili sorabilirsiniz. Yani sizinle o ama. Tamam mı? İkinizin arasında bakalım ne anlatacak kart. Şöyle koyalım görünüyor.
Ah, ay, şöyle miydi? Heh, şöyle. Şöyle. Şimdi bakalım ne söylüyor? Kadersel diyor, başka bir şey demiyor arkadaşlar ya, ben ne yapayım? Yani ille de kadersel diyor yani. Aranızdaki durumu, yaşadığınız her şeyin hiçbir şey yani tesadüf değil diyor. Yaşanması gereken yani yaşamanız gereken şeyler yaşanıyor. Almanız gereken dersler var demek ki. Değnek dörtlüsüyle başladık. Değnek dörtlüsü biliyorsunuz çok güzel, çok muhteşem bir karttır. Güzellikleri anlatır bize, hem de her türlü güzelliği anlatır. İyi şansı, güzel haberleri anlatır ve başarıyı anlatır arkadaşlar. Yani başarıyla tamamlanacak bir dönemden bahsediyor ve bunun sonucunda da hem zihinsel hem de fiziksel olarak bir rahatlama yaşanacağını, olumsuz olan durum neyse, dönem neyse işte olumsuz bir dönemin sonunun geldiğini, yepyeni olanakların, yepyeni fırsatların hayatınıza, geçeceğinden bahsediyor ve sonra bakın ne gelmiş? Değnek kraliçesi ve kader çarkı. Yani arkasından da bir değnek kraliçesi geldi yani. Evet, artık, hani, diyor ki artık son aşamadasınız. Güzel yine güzel bir haber diyor. Bir vakit sonra arkadaşlar, aşk hayatınızda birtakım sürprizler yaşayabilirsiniz ama bu sürprizlerin kadersel olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Evet, başarının artık arifesindesiniz. Az bir zaman kalmış. Bir kadından güzel bir haber işitebilirsiniz. İnşallah o haber benim şu an size verdiğim haberdir ve bu söylediklerimin hepsini yaşarsınız. Çünkü çok güzel şeyler söylüyor. Diyor ki, artık, hani, son basamakta olduğunuzu, ve bir başarı elde edeceğinizden bir sürprizler diyor. Büyük sürprizlerden bahsediyor arkadaşlar. Hem de bir vakit sonra yaşanacak sürprizlerden bahsediyor. Öyle çok bir zaman da kalmamış yani. Bir vakit sonra diyor, kaçınılmaz bir şekilde bir değişim olacak. Önemli bir karar vermek zorunda kalacaksın ve hani, önemli bir kavşaktasın diyor. Ondan sonra artık o döngünün sona erdiğinin müjdesini veriyor arkadaşlar. Yani evet, bugüne kadar yani bu durum sizi zorlamış olabilir. Süregelen yaşantınız, hani, sizi yormuş olabilir, yıpratmış olabilir ama hayatınızda değişimler yaşayacaksınız diyor. Ve artık yani, yani, yaşadığınız şeylerin bir tesadüf olmadığını, hani, almanız gereken dersleri de almış olduğunuzu söylüyor. Bir şeyleri de kabullenme. Bir de çok fazla iyilik de yapmış olabilirsiniz ki burada yapılan birtakım iyiliklerin karşılığını almaktan bahsediyor. Arkadaşlar şimdi şunları şöyle yapıp şöyle koyacağım. Daha bir net görün olayı. Görüyorsunuz değil mi? Kader çarkının içerisinde hepsi, kaderin içerisinde hepsi toplandı. Ne geldi oraya? Mutlak bir başarı geldi. Kendi gücü kendi eline almaktan geldi. Yani burada büyük bir tamamlanma söz konusu ama bu durumun, yani bu yaşananların, yaşanacakların, hepsinin ne dedi? Kadersel olduğunu söyledi. Yani tesadüf değil diyor arkadaşlar. Tesadüf değil. Yani sebepsiz değil hiçbir yaşadığınız. Hepsinin bir sebebi var. Evet, burada şöyle yakından da görün. Bakın kader çarkı merkeze aldı. Gördünüz mü? Ne kadar güzel. Yolunuzda ilerlemeye başlayacaksınız diyor. Biz de ne diyoruz? Aldık, kabul ettik ve öyle de oldu diyerek bu geceki açılımımızı burada bitiriyoruz. Evet, benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman ne diyoruz? Veda vakti. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.